Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi altına gümüşe hızlıca bir bakalım. Geçtiğimiz hafta yorumlara gelen birkaç soru vardı. Arkadaşlar için hafta sonu bir video çekecektim. Fakat son günlerde ülkedeki durum malum. Hafta sonunda sandık peşinde koşmaktan açıkçası. Bu soruları yanıtlayacak videoyu çekmeye fırsat bulamadım. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Bu hafta içi ama mutlaka sorulara cevap vereceğim bir video hazırlayacağım. Şimdi analizimize gümüşle başlayalım. Şöyle öncelikle bir günlük grafiklere dönmek istiyorum. Ve burada son yaptığımız analizde hatırlarsanız şu yükseliş sürecini takip etmiştik. Bu yükselişin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için 32.85-32.63 bölgesinin kırılması gerekir demiştik. Bakın satışlar tam da Cuma günü bu bölgeden güçlü alıcılarla karşılaştı. Ve bugün de gene alımların güçlü bir şekilde devam ettiğini takip ediyoruz. Aşağıda 32.63 kırılmadığı sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz tepede kararsız bir süreç geçirdiğimizi söyleyeceğiz. Ancak bu noktada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın 2011 yılından gelen şu gri alanlar olarak belirlediğimiz destek direnç bölgemiz var. Dolayısıyla yukarıda 35-40 üstünde hareketler almadığımız takdirde bu yatay bandın korunduğu ve tekrar desteklere doğru satışların gelebileceğini unutmayalım. Ancak şu an için 32.63 desteğimiz korunduğu sürece yukarıda 34.86, 34.45 hatta 35.40'lara kadar yükselişlerin devamı takip edilebilir. Şimdi buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçersek burada 32.63'ün önemine biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Bakın burada şu dipten başlayan 30.80'den başlayan şu yükseliş birinci dalga hareketi, sonrasında bir ikinci dalga düzeltmesi yaşıyoruz ve sonrasında bir üçüncü dalga yükselişi yaşanmış durumda. Şu an içinde burada bir dördüncü dalga düzeltmesi içindeyiz. Burada bir tane kuralımız vardır. Birinci dalga direncini dördüncü dalga destek olarak çalıştırmak zorunda. Eğer bu satışlar birinci dalga direncinin altına iniyorsa burada 5 dalgalık bir yükseliş yerine 3 dalgalık bir tepki hareketinin oluştuğunu ve dolayısıyla burada bir 5 dalgalık düşüş sürecine girilebileceğini düşünürüz. Dolayısıyla Elliott dalga analizinden de konuya baktığımızda 32.63 desteği önümüzdeki günlerde çok önemli olacak. Bu aynı zamanda bakın şu üçüncü dalga hareketine baktığımızda bunun da maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabi burada aynı zamanda bu destek korunduğu sürece tekrar bir 5. dalga hareketi gelip fiyatın minimum 34.24'lere kadar yükselmesini bekleriz. Bu tarz bir yükseliş geldiğinde benim beklentim geçmişteki şu direnç bölgesine kadar gene fiyatın en azından ulaşması olacaktır. Bu tarz bir yükseliş gelecek olursa da bu hareketin düzeltme seviyelerini takip ediyor olacağız. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında da son analizde 3005-2929 desteği önemli olacak demiştik. Bu bölgenin kırılması durumunda bir düzeltme sürecine gidilir dedik ancak bakın tam bu bölgeden gene güçlü alıcıların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ons altının da gene günlük grafiklerine baktığımızda herhangi bir sorun yok. Tepede kararsız bir bölgedeyiz. 2992 altında kapanışlar almadığımız sürece burası bir konsolidasyon alanı olup yukarıda 3057'nin kırıldığı bir süreci takip edebiliriz. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa da minimum hedefimiz 3080, maksimum ise 3205'e kadar yükselişlerin devamı olacaktır. Ancak tekrarlıyorum aşağıda 2992 kırılacak olursa bir düzeltme süreci başlar ve 2917-2906'ya kadar olan düşüşler de düzeltme olarak kalacaktır. Ancak 2906 altındaki hareketler 2880'lerde bir ara desteğimiz olsa da ana beklentimiz tekrar 2830'lara kadar satışların devam etmesi olacak. O nedenle bu tarz bir düşüşe yakalanmamak adına yukarıda 2992 altında en azından risk azaltmamız sağlıklı olacaktır. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada da şu itki hareketini takip ediyorduk. 3014 önemli olacaktı. 3014'ün kırılması şu son yükselişin düzeltmesinin başladığını bize gösterecekti. Fakat bakın burada da tam bu bölgenin aslında ne kadar sağlıklı çalıştığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bırakın yüksek zaman dilimlerini, düşük zaman dilimlerinde dahi bir düzeltme sürecine altının giremediğini söyleyebiliriz. Satışlar da gene bu yükseliş sürecindeki bakın şu tepe bölgesinden gene güzel destek bulmuş durumda güçlü
alıcılar geliyor. Evet, son yaptığım analizde burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşabilir demiştik. Bunun da hedefi 2988 olacaktı. Ancak satışlar 2999'dan 3000 doların altına bırakmadan bu psikolojik destek bölgesinden oldukça güçlü alıcılar devreye girdi. Uzun lafın kısası altının günlüklerinde de düşük zaman diliminde de herhangi bir sorun yok. Alıcıların güçlü olmaya devam ettiği bir süreç takip ediyoruz. Ancak burada maliyetinize göre 3014 altı kapanışlar veya daha da aşağıda 2988-2978 bölgelerini kırılması durumunda risk azaltmanızı tavsiye ederim. Evet, altın ve gümüşten anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Platin, paladyum ve Brent petrol analiz linki de açıklama bölümünde videonun olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.